Dediğin gibi ihtiyaçtan sadece makam müziği çalabilmek için perdelerin kalkması gerekiyordu. Ben onu yeni bir alet olsun diye yapmadım. Tamamıyla ihtiyaçtan, müzik seslerine, yani bizim kendi kültürümüzden gelen, geleneğimizden gelen müzik seslerine olan ihtiyaçtan yaptım. Yeni bir alet olduğunu veya olacağını hiç düşünmeden yani. Doğal sadece. Batı ses sistemi, temperament sistem, gitardaki perde sistemi bizim müziklerimizi yapmaya yetmiyordu. Benim içimden de öyle sesler geldiğinde, kendi müziğimizi yapabilme ihtiyacını hissettiğimden o perdeleri çıkardım. Ondan beri, 1976 yılından beri o aletle haşır neşirim. Zaman içerisinde anlatım gücünün de olduğu insanlar tarafından anlaşıldı. Kullananlar, üretenler, hatta dersini verenler bile olmaya başladı. Artı dünyadaki bazı büyük gitar yapım firmaları, hani ticaretine yönelik bu işi yapan, müzik biznesi içerisinde olan enstrüman yapım fabrikaları çeşitli modellerini üretmeye bile başladılar. Biz hediye ettik. Hayır. Direkt müzik bir defaya mahsus olduğu zaman en kıymetli halindedir. İkinci tekrar hatırlatma babında belki kıymetli olabilir. Üçüncü, dördüncü ve sonraki tekrarlar onun değerini aşağı çeker ve sonu unutulmaktır. Onun için yani bu işin felsefi tarafı tabii de pratikte pek böyle olmuyor. Ama benim yaklaşımım o şekilde. Müziği bir kere yapıp onu hafızaya almak, hatırlamak, onun kıymetini daha koruyucu bir yaklaşım. O yüzden kaydedilmese sanki daha kıymetli olur diye, daha değerli olur diye düşünüyorum. İnsanlar bana soruyor işte nasıl öğreneceğiz, nasıl ulaşacağız kayıt olmazsa falan diye söylüyorlar da bizim geleneksel müziğimiz içinse bu ne kayıt ne yazı yokken daha doğru bir biçimde ulaştı. Daha az yozlaşarak yüzlerce seneden beri bize ulaştı. Doğal aktarımla, kişinin verdiği değerin yüksek olması nedeniyle bir sonrakine aktarımı da daha az yozlaşarak geldi. Ama müzik yazısı ve kayıt olayı yüzyılın başında Batı ile ilişki başladığından beri diyelim. Bazı batılı müzisyenlerin Anadolu'ya yerleşip hatta tabiyet değiştirip buranın müziğini yazıp çizmelerinden beri daha çok hatalı ve daha yozlaşan bir biçimde, bugün ise tamamıyla yanlışlıklarla dolu, disiplinsiz bir biçimde aktarım olmakta. Kayıtlar çok afaki, önüne gelen kayıt yapıyor, bilen bilmeyen istediği gibi söylüyor filan. Onun dışında nota yazımı çok kötü. Yani nota yazmasını insanlarımızda müzik disiplini olmadığı için, okullarımızda, eğitimimizde böyle bir şey olmadığı için nota yazımı da yeterince ciddi ele alınmıyor. Duyma ciddi olarak ele alınmıyor. O yüzden de bu işi yapan kişiler işte yaklaşık duyumlarla, hasbelkader nota yazımıyla ilerlemeler yapıyorlar. Gidip kaynakları inceliyorlar falan. O yüzden çok büyük değişimler oluyor. Orijinali gibi hiçbir zaman olamıyor. Bu aslında caz müziğindeki gibidir. Real Book'taki notayı okursan hiçbir şey çıkmaz karşına. Çünkü hiçbiri o notayı çalmıyor. Sadece ona fikir veriyor. Yaklaşık bir iskelet. Zaten kendi bildiği geleneksel bir şarkısı olduğu için onu hatırlatıyor. Ama onu yorumluyor. Güzel, anladığı caz sanatının gerektirdiği bir biçimde yorumluyor.
Bizde de halk müziğinde, geleneksel müzikte, Türk müzik sanatında böyledir. Kimse notayı çalmaz. Kimse notaya bakmaz. Hala bakmaz yani. Çünkü biliyor. Özellikle halk müziğinde aktarımla öğrenmiştir, biliyordur. Nota önünde dursa da olur, durmasa da olur. Ve genelde bildiğiyle orası tutmaz. Böyle bir kargaşayı hep yaşarız. Bu demek değildir ki yani nota yazılmayacak, yok bilmem işte kayıt olmayacak falan filan. Tabii ki olabilir. Ama nota okumak, müzik okumak bir kitabı okuyup anlamak gibi bir şeydir. Ya da bir makaleyi okuyup anlamak gibi bir şeydir. O düzeyde nota veya müzik bilginiz varsa size o görev verilmelidir. Yani ben burada bir makaleyi okurum, anlarım. 2 gün sonra bir arkadaşıma ya şöyle bir makale okudum diye anlatabilirim. Müziği de öyle okumamız gerek. Yani ben buradan bir bilmem ne notasına bakıp böyle o makaleyi okur gibi çalmadan etmeden yani okuyabilmek esas nota okumaktır. Şefler böyledir yani yüksek düzeydeki şefler. Onlar açar kitap gibi uçakta uçarken giderken konserlerine Beethoven'ın 5. senfoniyi okur böyle. Beyninde duyar onları, bütün skorları analiz eder, duyar. Unuttuğu bölgeleri hatırlar vesaire. Esas nota okuma böyle bir şeydir. Yazma da böyle bir şeydir. Yani bir şeyi, düşündüğünüz bir şeyi yazarsınız ya. Onun gibi yazdığınızda siz nota okuyorsunuzdur, yazıyorsunuzdur. Bu disiplinde olmadığı sürece hatalı neticeler alınıyor. O yüzden önemli bir konu yani. Bizde de bu disiplin maalesef pek yok. Derleme yapma alışkanlığı ve onları da doğru toparlama yöntemleri de çok gelişmiş değil. O yüzden bizim daha yolumuz çok uzun bu müzik konusunda. Derleme, bir köye gidersiniz, o köyün en yaşlısını önce köye kendinizi kabul ettirmeniz gerekir. Yoksa hiçbir şey size doğru olarak açıklamazlar. Gelenekleriyle ilgili şeyleri. Önce onlar gibi olmalısınız. Doğal yani. Kabul görmelisiniz yani. O kabulü gördükten sonra en yaşlı kişi sizi kabul ederse ondan o bilgi müzik olabilir, hikaye, efsane neyse, olay, yemek, kıyafet, dans neyse sorarsınız. Müzikse bu. Onu dinlersiniz. Nota biliyorsanız bu dediğim gibi yazmaya çalışırsınız. Genelde bilmiyoruz, yazamayız. Kayıt ediyorlar. Kayıt edersiniz. Sonra ikinci bir yaşlı kişiye gidersiniz. Aynı olayı, türküyü veya müziği o kişiden de dinlersiniz. Arada bir fark var mı yok mu? Onu görürsünüz ama dokunmazsınız. Aynı şekliyle korursunuz. Arada bir fark varsa onun analizini yapmak zorundasınız. Niye bu fark olmuş falan filan. Müzik bilgisi mi farklı, bu adamın yeteneği mi farklı, yoksa işte bu başka bir yerden geldi de bir şeyden etkilenmiş. Ondan bu ikinci kişinin geçmişini araştırırsınız. Yani böyle detaylı bir konudur o. Sonra aynı parçayı orta yaşlı birine gidersiniz, sorarsınız. İkinci bir orta yaşlıya da sorarsınız. O dede ile orta yaşlı arasında ne gibi farklar oluşmuş, ne kadar değişim olmuş, olmuş mu olmamış mı? Bunları da not edersiniz ama hiçbir şeyi değiştirmezsiniz. Olduğu gibi yanlış bile olsa o yanlışla korursunuz. Aslında o yanlış değildir. O bir göstergedir. Sonra da çocuğa gidersiniz. Aynı türküyü çocuğa sorarsınız. İkinci bir çocuğa da sorarsınız. Ve ne gibi farklar olmuş? Jenerasyon farkını vesaire işte
Her şeyi böyle not edersiniz. Ve bütün bunları, aldığınız notları hiç değiştirmeden olduğu gibi nakleder, arşivler korursunuz. O derleme böyledir. Ama bizde hiçbir zaman öyle bir şey yok. Gidiyor, dinliyor birisini. Aa bak çok güzel söylüyor ama yazıyor ya da yazamıyor, kaydediyor. Ondan sonra gidiyor çalıyor. Bitiyor ondan sonra. Öyle olmaması lazım. Yani yanlışlıklar olacaksa tabii iyi netice doğurmaz. Ama hiç olmamasından belki biraz daha iyi olabilir. En azından kayıt edilmesi hani arşivleme adına ve onun değiştirilmemesi arşivleme adına yine o kişi sevap işliyor olabilir yani. Ama genelde bu işe yeltenen kişiler bu işi seven insanlar, belli ölçüde inanan, öyle herkes de gidip derleme yapmaz yani. Zor bir iştir. Dağlara da bayırlara çıkacaksın, bilmem ne köyüne gideceksin, onlarla anlaşacaksın falan filan. Genelde insanlarımız kendi yörelerini daha çok inceliyorlar. Çünkü işte tanıdık, bildik, bilmem ne filan. Ben de öyleyim mesela. Kendi yöremi daha iyi tanıyorum. Oradan bilgiyi daha kolay alabiliyorum filan. Ama bazı köyler var mesela. İçeri yani bu tarz özel gelenek olayı içine sokmuyorlar sizi. Öyle kapalı toplumlar var yani. Onlara girmek zor. Yani düğünlerine falan hiç gidemezsiniz mesela. Eskiden düğünler okul gibiydi. Yani orada her şeyi görürdünüz. Müziği de, dansı da, yemeği de, kıyafeti de, örf, adet vesaire her şeyi görürdünüz. Okul gibiydi. Şimdi öyle değil. Davul çalıyor bir de bakıyorsun. Bateri, org bilmem ne falan tamamıyla uçmuş gitmiş yani. Bu acıklı bir durum tabii. Ben müziği düğünde öğrendim. Benim okulum köy düğünleriydi. Geleneksel müziğimiz. Ondan öteye bir şey öğrenmedim ben yani. Diğer bilgileri ise ortaokul düzeyinde benim. Hani üniversite falan okudum, konservatuarlar bitirdim bilmem ne falan. Ama kendimi ortaokul mezunu sayarım. Ondan sonra bir şey öğrenmedim çünkü. Başkasından bir şey öğrenmedim. Müzik üretmek tabii o içsel bir dürtü. İnsanın hani o ihtiyacı da hissediyor olması gerekiyor herhalde. Gerekli mi bilmiyorum ama öyle bir kontrolsüz bir dürtü olması lazım. Yani zapt edemediğin bir dürtü olmalı ki sen müzik için hani bir heyecan, bir şey üretesin. Bazı insanlar da hassas, ya sosyal olaylardan etkileniyorlar ya tabiat olaylarından etkileniyorlar ya da her şeyden etkileniyorlar. Aşklardan, yaşam biçimlerinden, ne bileyim, her şeyden etkilenebiliyor bazı insanlar. Onlar o etkilendikleri konularda ürünler verebiliyorlar. Yani müzik üretmek biraz böyle bir şey. Ne yaşıyorsan onu müziklersin. Bir şey yaşamıyorsan bir şey de müzikleyemezsin. Tek düze bir yaşantın varsa öyle merhaba filan diye pek müzik çıkmaz ondan yani. Biraz inişli çıkışlı, bedeli biraz farklı yani. Doğum sancısı gibi. Üretmek biraz öyledir. Üretirsiniz, o sıkıntıyı çeker üretirsiniz ama hala memnun değilsinizdir. Çünkü saf ve hani o özlenen mükemmel şeye hiçbir zaman ulaşamıyor insanlar. O yüzden o sıkıntı hep devam eder. Bu yüzden aranjmanlar hiç bitmez. Düzenlemeler, bir parçanın binlerce düzenlemesi vardır o yüzden. İnsanlar öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, şu kültüre göre mi yapsam, buna göre mi yapsam diye kurcalar dururlar müzikleri.
Ya onlar felsefi konular. Mükemmel olsaydı sessizlik olurdu. Kimsenin çıtı çıkmazdı. Çünkü müzik özel bir konu. Benim içimde, senin içinde, onun içinde. Hiç kimseyi ilgilendirmez aslında. Çok özel. Ortak şeyler var. Onlar tamamıyla toplum ve kültürel baskılar nedeniyle ortaklıklar oluşuyor. O bir aslında dönüp dolaşıp business, ticarete dönüşüyor filan. Bambaşka bir konu yani. Ama müzik insanın kendi içinde gördüğü rüya gibidir yani. Benim rüyamı yalnız ben görürüm, sen göremezsin. Ben ne kadar anlatmaya çalışsam göremezsin. Öyle anlayamazsın yani. Yaklaşık bir şeyler anlarsın. Yani aynı duyguları, ortak bir şeyleri belki biraz paylaşırsın falan. Ama çok yüzeyseldir bu. Benim rüyamı ancak ben görürüm, kimse görmez. Senin rüyanı sen görürsün. Ben anlayamam ki. Ne kadar anlatırsan anlat yani. Müzik öyle yani. Tanıdık sesleri bir araya getirip insanlar kendini eğliyorlar aslında. Mutlaka bir etkileşim var hep. Oradan buradan birbirinden, başka ülkelerden, insanlardan. Bu etkileşimle sanki müzik yapılıyormuş gibi bir hayal dünyası oluşuyor. Ama gerçek saf müzik yok yani, o kişinin içinde gömülü. Çıkmaz. Kimse bilmez filan. Sessizlik yok. Yani fizik olarak da yok. Ama bizim hani güncel manada anladığımız sessizlik, duyamadığımız yani fizik olarak duyamadığımız sessizlik var. Duyma sınırımızın altında olan, yani yetimizin, biyolojik ya da fiziksel yetimizin altında olan bir sessizlik var. O bizi rahatlatıyor belli ölçüde. Ama sessizlik demek enerji yok demek aslında. Bu da bütün evrene aykırı, içinde yaşadığımız kainata aykırı. Çünkü enerji var. Hani biz fizikte de okuyoruz ya, enerji yok olmaz, dönüşür sadece. Hep vardır. Sessizlik de öyle. Hep vardır. Bir enerji biçimidir. Bunu diğer enerji biçimlerine ilaveten ekleyebiliriz. Hani ışık enerjisi, ısı, bunun bir de sessizlik enerjisi, hepsini içeren bütün bunları. Aman Allah'ım, felaket bir şey. Sessizlik öyle bir şey. Total sessizlik, pure olan, saf olan yok yani, öyle bir şey yok. Sessizliğe ihtiyacımız var. Bizim güncel manada anladığımız müzik de aslında ses ve sessizlik kombinasyonudur. Başka da bir şey değil.